çok kırmızı var. Şuraya bakar mısın? Dehşet bir kırmızı var. Ben... Hala denizsiz yürü. Hala denizsiz yürü. Biraz daha kazayım. Burada arkadaşlar. Görüyor musun için toprak var. Vay anam vay. Dur hele bir dur. Bir hele dur bir. Yeni maceraya hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bu mezar taşını ben diktim oraya şimdi bu şekilde. Yine aynı bölgedeyiz. İncelemeye devam ediyoruz. Burada birkaç tane mezar olduğunu söylüyorlar. Şimdi burayı bir komple tarayacağız. Taradıktan sonra tekrardan bakacağız. Şimdi burada bir mezar tespit etmiştik hatırlıyorsanız. Şu aradan şöyle geliyordu. Ben de tam böyle mezarın bitiş noktasına bu taşı diktim. Taşın içerisinden çıkardığımız defineleri de burada hatırlıyorsunuz. Buradan çıkarmıştık. Kayanın tam içerisinde. Tekrardan kontrollerimizi sağlayalım. Bir bakalım. Şimdi boşluk modunu alacağım arkadaşlar. Önce bir boşluk modunda şöyle alan taramamız. Boşluk modunda zaten mezarı direkt yakalayacak. Şu arada direkt zaten algılıyor ve boşluk modunda ortaya geldiğimde bakın burada bir sinyal veriyor. Şimdi biz dün videomuzda mezarın müjdesi yani mezar taşının içerisine gizlenmiş zaten oymaları da burada görmüş olduğunuz gibi gizlenmiş olan defineyi çıkardık. Bu müjdesiydi. Şimdi bu mezarın dolu olup olmadığını anlayabilmemiz için bir oksit moduna bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir oksit moduna bu şekilde oksit moduna aldım. Ve tekrardan alan taramamı kaldırdığım zaman bakın şimdi bu araya geldiğim zaman dönmüyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Yani bu mezarın içi boş büyük ihtimal. Tamam burada bir mezar var ama dönem soygununa uğramış olabilir bu mezar. Zaten birkaç da parça çıkarmıştık buradan hatırlıyorsanız bu. Hatta bir tanesi de burada şöyle göstereyim. Bakın bu da eskilerden kalma yine bir parça. Şu aradan da bir tane şey bulmuştuk. Murç diyorum ya, bu ok ucu bulmuştuk. Hatırlıyorsanız. Bunu da şu araya koyayım da. Şöyle. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Yine altın modunda. Altın modunu alıyorum makineyi. Bu şekilde. Antenimizi açıyoruz. Ve mezarın tam uç noktasından şöyle bir kaldıralım. Bakalım ne tarafa doğru verecek bize. Bakın şu an o malzemeyi çıkardıktan sonra bu arada bir sinyalin olmadığını tespit ediyoruz. Yani altında herhangi bir sinyal vermiyor. Bu tarafa doğru yönlendiriyor. Şöyle bir gidelim. Bakalım. Bir tarama yapalım. Ne tarafa doğru gidiyor böyle? Başka bir mezar mı var burada? Yoksa bir mezar taşı mı? Bakın bu arada bir attı. Görüyorsanız. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Kayaya doğru. Bakın bu arada da bir atma olayı var. Şimdi bir kısayım anteni. Bu arada bir kapak gibi bir şey var dedik. Bak dün uğraşmıştık biraz. Başka ne var bu kayada? Şöyle baktığım zaman bakın bu arada yine bir tane oyması mevcut. Şu arada yine taşlar var. Şu arada bir oyması daha var. Bakın ön tarafta da bir oyması var.
Bu taşın altında bir şey olabilir mi? Şöyle baktığımızda da bu bir figüre benziyor diye yazmış arkadaşımızın bir tanesi yorumlarda. Abi o bir köpek figürüne benziyor diye yazmıştı. Şu arada bir gözü var. Bakın şurada gözü var. Şu burun şekli. Yani burunun olduğu yer. Şu arada da bir oyması var. Şöyle baktığımızda harbiden, bakın şöyle baktığımızda harbiden bir köpek kafasını andırıyor. Yani arkadaşın da teşekkür ediyorum, yorumlarda bize bilgi vermiş. Köpek kafasına benziyor diye. Harbiden şu ara bir köpek kafasını andırıyor arkadaşlar. Burnu, gözü, kafasının üst tarafı bu şekilde bir işaret. Ama bu tarafa bakıyor, mezara bakıyor. Mezara baktığı için de mezarın da boş olması bizi gerçekten yoruyor. Ama şu an altında, tekrardan bir kontrolleri sağlayalım bu şekilde şöyle. Bakın direkt bu araya geldiğimde bir algılama oluyor. Acaba bu taşın altında bir şey mi var? Boşluğa bakalım bir de. Boşlukta değerlendirelim. Herhangi bir boşluk var mı alta doğru? Bir de onu kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman boşlukta bu tarafa veriyor. Yani mezara doğru gidiyor. Şu mezarı algılıyor boşlukta. Bakın gidiyorum o tarafa doğru. Yine bu şekilde. Direkt mezarın olduğu noktaya geliyor. Bakın burada zaten dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Burada bir mezar var ama mezar boş. Ya dönem soygununa uğramış ya da daha önce açılmış, alınmış. Büyük ihtimal zaten taşlarda ilk geldiğimizde hatırlayan arkadaşlar olacak. Taşlar çok yerinde değildi. Oynamıştı. Mezarın tam ortasındaydı. Halbuki bu taş mezarın başında ya da sonunda olması lazımdı. Şimdi şu arada bir güzel sinyalimiz var gibi. Onu bir değerlendirelim. Bir yeraltı görüntülememizle bakalım bir. Herhangi bir şey var mı? Çünkü boşluk yok. Mezar olma imkanı sıfır gibi duruyor. Kayanın altında bir şeyler var mı? Ki olabilir mi? Olabilir. Önce şunu şöyle bir bırakalım. Hatta bunu biraz geriye bırakalım. Makine belki etkilenme yapabilir. Şunu bir çıkaralım. Alan taramamızı, yeraltı görüntülemeyi bir bağlanalım makinemize. Bu şekilde bir bakalım, bir kontrolleri sağlayalım arkadaşlar. Evet, önce böyle 7-7 şeklinde bir tespitlere başlayalım. Şöyle sesimizi de açalım. Evet, bu şekilde. Şu aradan başlıyorum. Taşı ortaya alacak şekilde şöyle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tarafa bir adım geldim. Şöyle bakın, bu arada bir sinyal almaya başladı sanki. Devam ediyorum. Evet. Şimdi bir daha kayıyorum şu şekil. Şöyle taşın da üstünden olmak üzere devam ediyorum. Evet. Şimdi bir adım daha geldim bu araya. Şöyle bir daha bakayım. Şu aradan bir adım daha geleyim. Taşı geçerek. Bir adım daha geleyim. Evet.
Bayağı geçtik taşı, görüyorsunuz. Devam edeyim. Evet, şimdi baktığım zaman şöyle bakın, dağınık bir kırmızı var. Çok dağınık. Nokta denecek yok gibi yani, anlatabildim mi? Hep dağınık. Bu da yeraltı zeminler, yeraltı zemininin mineralleri ve kristal yapıları büyük ihtimal. Çünkü nokta denecek bir yer yok gibi yani. Şu arada bir boşluk var. Boşluğun kenarında ufak bir yer. Şimdi bu canlı arama moduna geçelim. Bakalım onda herhangi bir sinyal verecek mi? Oo. Bakın bu arada kırmızı veriyor. Devam ediyorum. Hala kırmızı. Hala kırmızı. 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 Taşın altında mı bir şey var ya? Şuraya bakar mısınız arkadaş? Felaket bir kırmızı var. Bak burada daha çok kırmızı var. Şuraya bakar mısın? Dehşet bir kırmızı var. Hemen bir de panter moduna geçelim. Panter modu ne diyor? Bakın burada 76, 59, 50, 47, 51, 30, burada düşüyor. Burada 70. Burada Oo. Bu arada yükseliyor. Şu arada bir şey var gibi, sanki taşın altında bir şeyler var gibi. Bir bakalım. Hatta bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Canlı aramadan çıktıktan sonra böyle 5 şeklinde, 5 şeklinde. Bir de tam şu arayı ölçelim, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hatta şuradan başlayayım. Şöyle geleyim. Görüyorsunuz, dehşet bir kırmızılık var ama toplu değil yani. Toplu olmaması beni biraz şey yapmıyor yani açıkçası. Toplu böyle nokta şeklinde olması lazım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Toplu ve yuvarlak. Yuvarlak bir şekilde ama burada neden böyle dağınık ve en son aldığımda daha bir dağınık kırmızı damarlar gibi duruyor. Bir de dedektörümüzle bakalım. Bir de dedektörümüzle bakalım sonuçlara. O ne diyecek? O nasıl bir tepki verecek? Bir de onun ölçümlerini yapalım. Şunu da alalım. Zaten yoksa gideceğim. Başka noktalara doğru gideceğim. O yüzden şöyle bir bırakalım. Bir de dedektörümüzü alalım. Dedektörümüzüne bakalım. Emektar. Hadi bakayım, var mı yok mu göster bize. Alan tarama var diyor. Yeraltı görüntüleme. Yüzde diyor 60 olabilir diyor. Sen ne diyeceksin bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim. Şu arada bir şey var ha. Derine bakalım bakayım. Değersiz diyor ama devam edelim.
Bakın ta nereden algılıyor arkadaşlar. Yüzeyden şöyle göstereyim. Bakın yüzeyden yaklaşık 40-50 santim yukarıdan algılıyor. Büyük bir şey olma olasılığı yüksek ama değersiz veriyor. Şimdi bir orayı bir açalım bakalım ne var ne yok. Ona göre ilerleyeceğiz. Küremizi bir açalım. Bunu bir açalım şu şekilde. Önce bir şuraya bakalım. Şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi bu panter daha sıfır. Yani paketinden yeni çıktı. Yani puanterde bir sıkıntı yok. Sıkıntı sadece çevremizdeki bazı nasıl anlatayım? Enerji noktaları var. O enerji noktalarında bu puanterler hangisini alırsanız alın bu şekilde çalışıyor. Yani bunda bir kaçış yok. Enerji noktalarında çalışmaya başlıyor. Bir de buranın toprağı çok mineral kristalımsı bir yapısı var. Yani böyle tam toprak gibi görünüyor ama bu yapıyı bazı bilen arkadaşlar bilir zaten. Şöyle bir arayarak gidelim. Sinyalimiz var mı? Şöyle. Bakın şu arada bir şeyler var gibi. Şöyle kazarak gideceğim. Şöyle kontrol ede gidelim. Taşın altına doğru. Hemen bakalım. Başka bir şey var mı? Şöyle kazarak kontrol edelim şöyle. Şu arada bir şey var büyük ihtimal. Tuhaf bir yapısı var ya. Allah Allah. Görüyorsun. Ya çok küçük şeyler var. Böyle eskiden kalma kalıntılar. Bakın toprağı bile bir garip yani. Şu arada bir. Biliyor musun? Bir ses geliyor. Bir de şu araya doğru bakayım. Ay anam. Bunu şöyle bırakayım da görmesin. Bu aralarda bir sinyal var. Biraz kazalım bakalım. Ne çıkacak? Beraber görelim. Allah Allah. Herhangi bir şey yok. Şu ana kadar.
Bu ne? Oo. Küp kırığı. Vallahi küp kırığı. Küp kırığı çıkmaya başladı, görüyor musun? Hadi bakalım. Ya Allah. Ya Bismillah. Bir tane kaya parçası. Bak. Şu arada bir yerde. Kürek nerede bize? Taş bir işaret olabilir. Dedektörle bir daha bakayım. Şunu bir açayım bakayım. Şu ayarı biraz düşürelim arkadaşlar. Hatta turboyu 6'ya çekelim. Hassasiyeti 7 yapalım. Bir toprak daha ayarlayalım. Şu arada bir şey var ya. Bakın şu ara. Tam bu noktaya doğru gideceğiz. O zaman oraya doğru gidelim. Şöyle. Kürek nerede bizim? Kayanın altında mı lan? Ha? Bu arada bir yerde. Bunu nasıl çekeceğiz şimdi? O zaman buraya kazalım mı? Bu ne?
Ee? Şu arada bir yer. Şu arada bir yer. Allah Allah. Zor çekiyor gibi. Yok bir şey. Biraz kazmamız lazım. Toprak bile değişmeye başladı. Nerede bu? Bir daha bakalım. Allah Allah. Bir daha açalım şu dedektör. Abi burada. Derine bakalım. Hala değersiz veriyor. Hala değersiz veriyor. Biraz daha kızayım. Vay vay. Allah Allah. Hiçbir şey yok la. Şuraya doğru gireyim bakayım. Mirada da. Ha, taş var herhalde.
taş var. Nerede bu ya? Bir kırık çıktı. Başka da bir şey çıkmıyor abi. Bir şey çıktı mı acaba? Bir şey yok. Bir daha açayım ya. Dedektör çalışmıyor lan. Oğlum kendine gel. Oo. Dedektör gitti. Vallahi dedektör gitti. Yok. Hah, geldi. Aslanım benim. Koçum benim, nereye gidiyorsun sen ya? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Herhalde bir şeyler var burada arkadaşlar. Böyle bir şeyler var gibi. Taşın içinde mi lan acaba? Oo. Tamam da. Şurayı kurcalayayım bakayım. Nerede bizim? Panter. Orada ne ya? Hı? Oo. Bakın burada. Oo. Taşın içinde bu ya. Aynı o mezar taşı gibi bu. Bir murça alayım bakayım. Bir murça alayım. Taşa bakayım. Oh, yarıldı vallahi. Yardım lan, yardım. Ya. Delik var lan. Burada da bir delik var. Bakayım. Malzeme burada arkadaşlar. Görüyor musun? İçinde toprak var. Vay anam vay. Dur hele bir dur. Bir hele dur bir dur. Ne var burada? Oyma mı var? Burada bir şey var. Oo bak. Malzeme nerede?
Aa, nerede çıkıyor bakar mısın? Vay arkadaş ya. Nerede bekliyoruz? Nerede çıkıyor? Buraya da yardım. Yoksa buraya da yardım. Demek burada arkadaşlar. Toprağın içinde bak. Burada. Neymiş bu? Bu ne lan? Oo. Bu neymiş ya? Ay vay vay. Yamanmış bu. Ortal mı? Zarar görmesin. Vurduk ama. Bu neymiş ki? Roma dönemine benziyor arkadaş. Bakalım. Daha neler var. Şu taşı bir şöyle çekeyim. Bunun üstüne koyayım. Şöyle. Bir tane daha var. Bir şey. Oo. Bu neymiş? Bu da madalyon mu ne? Allah Allah. Nerede lan bizim puanter kafa iyiydi gene. Madalyon mu da? Nedir? Bilemedim ama. Şöyle bir parça daha çıktı. Bu ne? Oo. Tabi dur. Bu ne? Oo. Bu neymiş ki lan? Gümüş herhalde arkadaş. Küpe mi nedir bu? Küpeye benziyor ama. Onu da şuraya koyalım. Bu ne? Bir tane daha var. Bu da bir tane daha. Küpeye benziyor. Onu da şuraya koyalım. Başka ne var? O altında var lan. Vallahi altında. Abi adamlar yapmış be ya. Ya. O ne? O da para. Para. Paracık paracık. Bu ne? Oo bak bu da altın ha. Altın. Ay. Bu ne? Bu ne lan altın gibi. Vallahi altın ha. Doğal altın mıdır nedir? Şuna bakar mısın arkadaşlar? Vay bunu da koyalım. Buraya. Daha ne var başka? Aha. Bir parça daha.
Bu neymiş? Bu da başka bir parça bak. Onu da buraya koyalım. Başka ne var? Şu aralarda bir şeyler var ya. Of of. Daha içi dolu bunun ya. Vay vay. Şöyle elimizi koyalım. Vay vay. Bakalım. Neler varmış. Bu ne? Bu da kolye ucu mu nedir? Kolye ucu gibi bir şey çıktı. Başka? Bu da yine altın paralardan bir tanesi. Şöyle koyalım. Aha. Küpe midir, yüzük müdür? Bilemedim. Bir bakar mısın? Yüzük herhalde. Bunu da şöyle koyalım. Bu ne? Bir tane daha para. Bunu da şöyle koyalım. Bir tane daha para. Bunu da böyle koyalım. Aa, bayağı malzeme çıktı lan. Bakayım. Başka da bir şey yok. Herhalde. Bu kadar. Yine kayanın içerisinde çıktı arkadaş. Oo, bir şey var. Şöyle bir afiş. Ne var lan burada? Bu ne? Oo, bak bir tane daha varmış. Düşürmüşüz. Bunlar neymiş ki böyle? Onu anlamadım. Şöyle. Bunu da şuraya koyalım. Başka var mı? Başka da bir şey yok. Arkadaşlar demek ki buraya tuttuğumda dedektör kayanın içindekini çektiği için, yani çektiği için burada sinyal veriyor. Buraya kazıyorduk boşu boşuna. Vay be. Kayanın içerisine bakmasak daha çok kazardık oraya. Sinyal var diye. Görüyorsunuz değil mi? Bu da bize bir şey olsun. Ders olsun. Önce kayanın içine bakacağım artık. Bu bölgelerde demek ki kayanın içine yapıyorlar. Bu şekilde. Sonra kapatıyorlar. Bak içine de toprak atıyorlar. Büyük ihtimal toprak da bunları çürütmüyor. Yani başka bir açıklamasını bulamadım yani. Görüyor musun? Kayanın içerisinde. Hatta şöyle daha bir daha kontrol edeyim. Başka bir şey var mı? Şu arada da bir çatlak var. Bakın şu arada da bir oyması var. Görebiliyorsanız. Şu arada. Hı. Orada da bir oyması var. Demek ki bunların içerisine malzemeleri koyuyorlar. Bu şekilde. Neler çıktı? Şöyle bakalım bir. Kaç parça malzeme çıktı. Bugün şanslı günümüzdeyiz ha. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parça. 14 parça. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi muhteşem. Yalnız şunlar küpe mi ne? Onu anlamadım. Zil gibi duruyor ama zil değil arkadaşlar, küpe. Büyük ihtimal. Bakın işlemeleri görüyor musun? Kenardaki işlemeler. Dehşet. Vay be. Vallahi vay. Şöyle dur. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Yeni maceralarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Bulunmayanları bulmaya,
Görülmeyenleri görmeye devam ediyoruz. Birinci noktayı orada yakaladık, mezarın taşının içerisinde. İkinci noktayı da yine bu taşta yakaladık. Bence o mezarı açan veya boşaltan, bilmiyorum, belki de boş bir mezardı. Yani dönem soygunu yememiş ama malzemelerini böyle mezar taşlarına konulan bir mezardı. Birinci taş ve ikinci mezar taşından çıkan güzellikler. Demek ki bu bölgelerde yapmamız gereken şey taşları da iyi kontrol etmek. Bu da bize ders olsun. Burayı da kapatalım geri. Şöyle dolduralım. Hah. Vay, ama küp kırığı çıkınca ben küp çıkacak diye şüphelendim ama demek ki o da bir yerlerden kalma diyorum. Sizi muhteşem manzaralarına baş başa bırakıyorum ve hoşça kalın diyorum.